Şimdi kestiğimiz için çok güzel çekecek arkadaşlar. Şam tatlımı beğendiyseniz ve hala Sermin'in mutfağına abone değilseniz lütfen Sermin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Harika, enfes tatlımı sizlere öneriyorum. Bakar mısınız? Şam tatlım süper oldu. Şeklin güzelliğine bir bakınız. Muhteşem. Hepinize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Sermin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere şam tatlısı yapıyorum. Şambali tatlısını çekmiştim arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ederim. Hem yurt dışından hem yurt içinden yüzlerce binlerce yorum ve beğeni aldım. Bugün sizlere yapacak olduğum şam tatlısı tarifim Güney bölgemize aittir. Ben bir gurme turuna çıkmıştım arkadaşlar 10 yıl önce. Orada yemiştim. Çok beğenmiştim. İçerisinde süt ve yoğurt yok. Sadece suyla yapıyorum. Ben bundan önceki şambali tatlımı yoğurtla yapmıştım. İzmir yöresine aitti. Şambali tatlısıyla büyüdüğüm tatlıyı lezzeti sizlere sunmuştum. Şimdi güneyde yediğim ve çok beğendiğim şam tatlısını tarifini sizlerle paylaşacağım. Ve çok güzel oluyor bu tatlıda. Üzerine bademle süsleyeceğim. Çiğ bademlerimi yıkadıktan sonra üzerine kaynar su döktüm. Şimdi kabuklarını soyduktan sonra kağıt havluya alıp kurutacağım. Tereyağı ile kabımı güzelce yağlıyorum. Şimdi tereyağı da kızarmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu kısmı da çok önemli. Bakın, eğer tereyağı yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Şöyle bir avuç, bir yemek kaşığı toz şekerimi güzelce tereyağının üzerine bırakıyorum. Şöyle de eşitliyorum bakın. Şimdi buzdolabına gidiyor. Tereyağının şekerlerin yapışması için. 5 su bardağı irmiğim var. Bakın. Şöyle size tam ölçü vermek için ben bardaklarımı hazırladım. 4. Zaman kaybolmaması için 5. Bunun üzerine 1,5 su bardağı toz şekerim var. Şimdi bunları güzelce arkadaşlar şekerle irmiği önce bir güzelce karıştırıyoruz. 10 gram karbonat, bir tatlı kaşığına denk geliyor. Lütfen taze, açılmadık paket olsun. Üzerine aktifleştirmek için limon, 6-7 damla karbonatımızın üzerine limon sıkıyoruz. Bakın çok güzel aktifleşti. Şimdi bunu da güzelce karıştırıyoruz. Yine oda sıcaklığında ılık suyumuzu ilave etmeye başlıyoruz. Bir bardağı öncelikle bırakıyorum. Bakın. İkinci bardağı yavaş yavaş kontrollü veriyoruz. Şimdi bir su bardağı suyla irmiğimizin kıvamı bakın bu şekilde. Şimdi ikinci su bardağı suyumu kontrollü bir şekilde devam ediyorum. Çok cıvık da olmayacak arkadaşlar. Çok katı da olmayacak. Şimdi bakın şöyle 2 parmak bıraktım. Tekrar yoğurmaya başladım. Şimdi bunu da siz karar vereceksiniz. Çünkü irmiğin markasına göre bu suyun alma oranı değişebiliyor. Şimdi bunu ben biraz 2-3 dakika güzelce suyunu irmiğe yedireceğim. 1 su bardağı tam su koydum. İkinci su bardağımdan bu kadar eksik bakın. Toplamda 340 mililitre su koymuş oldum. Şimdi size kıvamı bir göstereceğim. Ben 2-3 dakika yoğurduktan sonra bakar mısınız, kıvam bu. Bu biraz yumuşak oldu. Bunu şimdi ne yapıyoruz? İçerisine ben tekrar irmik ilave ediyorum. Bakın 1, 2, 3 yemek kaşığı irmik ilave ettim ve yoğurmaya devam ediyorum. Çünkü çok da cıvık olursa içi hamur oluyor arkadaşlar. Bu kıvam, şambali tatlısı dünyanın en basit tatlısıdır fakat püf noktaları var. Şu hamuru eğer
tam tutturursanız içine şerbetini tam çektiği için tatlınız muhteşem olur. Şimdi bakın size gösteriyorum. Kıvam bu. Şöyle yapınca parmak iziniz kalacak. Şimdi kıvam tam oldu. Siz kendiniz de İmir markasına göre bu kıvam değişebiliyor. Siz de yoğurduktan sonra şöyle yapın. Ve 3 parmak işaret. Bakın kaldı. Bu tamdır kıvam olarak. Şöyle alıyorum. Şekerin bozulmaması için alt kattaki şekerini yavaş yavaş elimle yerleştireceğim. Elimi tekrar ıslatıyorum kolay olması için. Bakın. Şöyle kabın görün. Tamamını bıraktım. Şöyle elimi hafif ıslattım. Şekil veriyorum. Şu üst zemin arkadaşlar çok düzgün olsun. Spatulamın altına şöyle biraz tereyağı sürüyorum. Çünkü içerisinde yoğurt ve süt olmadığı için düzleştirirken şey oluyor. Yapışıyor spatulamıza. Bu tereyağını bu şekilde incecik ama çok ince bakın. Sürmemin bir de sebebi. Şimdi alt katına tereyağımızı sürdük. Kızarması için. Şimdi üst katına da böyle bakın. Dilerseniz pekmez sürebilirsiniz. Fakat ben pekmezin rengini sevmiyorum. Çok koyu oluyor. Bir de doğal olmuyor. O yüzden ben pekmez kullanmıyorum. Bir de kenarlarını şu şekilde bakın. Şuraya gösterir misin? Şöyle biraz ayrıştırın. Üzerine yine iyi kızarması için şöyle biraz toz şeker serpiyorum. Yalnız kalın tabaka değil de çok ince ince bir tabaka. Eğer kalın tabaka dökerseniz sert olur üzeri çok. Bu defa şerbetini çekmez. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar yeterli. Bakın. Çift kat serabantla sardıktan sonra hava almasını engelledim. Şimdi buzdolabında bir gece dinlenecek. Yarın sabah çekimlerime devam edeceğim. Çiğ bademlerim kabuklarını soydum. Bu şekilde kağıt havluda kuruttum. Bir gece buzdolabında bekledi. Şöyle üzerine açıyorum. Şimdi şekil vereceğim. 5,5 su bardağı toz şekerim var. Şerbetini hazırlamak için. Bir bardak bu şekilde yarım. Şimdi hepsini bu şekilde boşaltıyorum. Sizlerin net tarif ölçü vermek için bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Bakın. Şimdi 6 su bardağı su girecek içerisine. O yüzden sizin gözünüzün önünde suları da dolduruyorum. Bakın 5,5 su bardağı şekere 6 su bardağı su ilave ediyorum. Sularımı da şekerin üzerine bırakıyorum. 6. su bardağı suyumu da ilave ettim. Bir dilim limon içerisine bırakıyorum. Bir de limon kabuğu. Limon kabuğu da çok güzel mis gibi bir koku veriyor şerbetimize. Şekerimiz eriyene kadar karıştırıyoruz. Şam tatlımı şimdi keserek önce 4'e bölüyorum arkadaşlar. Bakın. 190 derece fırında pişecek şam tatlım. Bu şekilde önce 4'e böldüm. Daha sonra baklava dilimleri için şöyle tekrar kesmeye devam ediyorum. Şimdi bir gece dolapta beklediği için bu kesme işlemi çok kolay oluyor. Bakın. Şöyle eşit olması gerekiyor. Şu arkadaşlar yapacak olduğumuz şekil verecek olduğumuz şekil bu olacak. Bunu düzeltiyoruz tekrar. Şöyle.
Bunu buraya kadar geliyorum. Daha fazla gelmiyorum. Tüm tepsimi bu şekilde baklava şeklini veriyorum. Bakın şöyle ortadan kesiyorsunuz. Tam pişmeden 5 dakika önce çıkaracağız. Tekrar üzerinden bu çizgileri geçeceğiz. Çünkü kapanma yapıyor arkadaşlar pişerken. Şimdi kabuklarını soymuş olduğumuz bademleri şöyle üzerlerine hafif bastırıyoruz. Yıldızlarımızın tam ortasına. Şerbetim şu anda bakın kaynadı. Şimdi ocağımın altını kısıyorum. Kısık ateşte 5 dakika daha kaynamaya devam edecek. Daha sonra söndüreceğim. Şam tatlımın çiğ bademlerini bu şekilde yerleştirdim. Yıldız şeklinde baklava dilimleri halinde kestim tatlımı. Piştikten sonra tekrar keseceğim şerbetini vermeden önce. Çünkü pişerken kapanıyor. 190 derece fırında orta tarafına koyarak pişireceğim. Şerbetim 5 dakika kaynadı kısık ateşte. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Şerbetimin ılık olması gerekiyor. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar 40 dakika pişti ve çıkardım. Ben her yerinden kestim. Bir bölümünü bıraktım. Sizin gözünüzün önünde keseceğim. Eğer bu şekilde kesmezseniz şerbetini içine çekmez. Bu püf noktasını lütfen önem gösterin. Şimdi tekrar fırına gidiyor. Üzeri kızarana kadar bir 10 veya 15 dakika takip edeceğiz. 16 dakika daha fırında üst kata koyarak üzerinin kızarmasını sağladım. Şerbetim 40-50 derece arasında. Kaynar değil. Ama fırından şam tatlımın hamuru yeni çıktı. Şimdi kestiğimiz için çok güzel çekecek arkadaşlar. Şimdi bekliyorum bir 10 dakika çekmesini. Tekrar ilave edeceğim şerbetini. Arkadaşlar şöyle az bir şerbetim kalmıştı. Onu da ilave ediyorum. Ve şam tatlımı 3 saat dinlenmeye bırakıyorum. Şam tatlımın şerbetini verdim. Şu anda kaynar durumda. 3 saatte soğuyacak ve demlenecek. Bakar mısınız şu muhteşem güzelliğe? Lütfen bu tarifimi deneyin. Bayılacaksınız. Şam tatlım şerbetini 3 saatte çekti. Benim sizlere önerim bir gece bekletmeniz. Benim yarın misafirlerim var. Şam tatlımı yarına kadar bekleteceğim. Eğer şam tatlısı tarifimi beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Selvi'nin mutfağını desteklemeyi unutmayınız. Şöyle yakından şam tatlımı gösteriyorum arkadaşlar size. Bakar mısınız ne kadar güzel kabardı ve şerbetini o kadar güzel çekti ki. Şam tatlımdan 3 dilim aldım arkadaşlar. 2 kere keserek yaptığım için çıkarması çok kolay oluyor. Bakın hiç şekli de bozulmuyor. Bu şekilde. Mutlaka tatlınızı pişirirken 2 kere kesiniz. Bakın şekli hiç bozulmadı. Şöyle. Şimdi tadım aşaması. Ben kestiğim için bu şekilde rahat oluyor. Şöyle bir tane koyayım. Bir tane daha çıkarayım sizin için. Bakar mısınız arkadaşlar? Tam bir şam tatlısı. Buyurun. Şimdi tadım aşaması. Ben arkadaşlar bunu sizin için şöyle alıyorum. Bir sırtını göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel kızardı.
Şimdi iç dokusunu göstermek için kesiyorum. Bakar mısınız? Şerbetini ne kadar güzel çekmiş. Şimdi şöyle yiyorum. Muhteşem. Böyle bir lezzet olamaz. Hepinize afiyet olsun.